Ve Hilal Özsoy Di Pietro'yla kuzey ışıklarını izlemeye geldik. Nasıl ama? Neden kuzey ışıklarındayız? Çünkü kuzey ışıklarına geldiğimizde atmosferin basıncıyla beraber kuzey ışıklarının bir sesi de var. Birçok bilim insanı rüyalara overnight therapy der. Yani uyurken aslında kendi beynimiz bize bir terapi veriyor. Mesela o lucid rüya şöyle bir şey için kullanılabilir mi? Herhangi bir yerden bilgiyi alma. Aslında bizler rüyalarımızda genişliyoruz ve o enerji uyandığımızda hop tek Geri bir alana geliyor. geri çekiliyor. Eğer ki kişi Ra bağlantısını, güneşini unutursa Bu bizi en eski, en kadim savaşa da götürüyor. Aydınlıkla karanlığın savaşına. bir insan eğer ki duygu bedeninde yoğunlaşma varsa, duygularında kaybolduysa Rüyalarda gelecek görülebilir mi? Uyanış Anadolu'dan olacak. beynin tek bir amacı var, sen yaşamda kal. İnsanlık binlerce yıldır rüyaları anlamaya çalışıyor. Aslında ne oluyor rüya Hı hı. gördüğümüzde? Eski sevgililere mesaj atma isteği akşamları gelir çünkü rüyanda yer yarılıyor ve yerden Metehan çıkıyor, yerden kurtlar çıkıyor, yerden Sekmet çıkıyor ama Sekmet yeri yakıyor. Diyordu ki ben geldim. Ve ben de Sekmet'e kızıyordum. Ama yurdumu mahvederek geldi. Niye her yeri mahvettin? Deprem maalesef Aslan Dolunay'ında oldu. Buradayım, ruhumdayım, huzurdayım. Buradayım, ruhumdayım, huzurdayım. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hilal Özsoy Di Pietro'yu ağırlıyorum bugün programımda. Rüyaları konuşacağız. Sekem enerjisi, eski Mısır şifa sistemini konuşacağız. Meditasyonu konuşacağız. Ve aslında sohbet nereye akarsa öyle akacak diyorum. Ama Hilal Özsoy Di Pietro benim hayatımda da çok önemli bir yeri var. Öğretmenim kendisi. Onun hem Gizli İlimler Okulu'nda hem Sekem eğitimini olarak eğitimlerini aldım. Ve öğretmenimi ağırlıyorum. Hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk Neşeciğim. Davet ettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Umuyorum daha başlamadan kolektifin en katkısına olsun. Kim neyi duyması gerekiyorsa bugün onu duysun diyorum. Evet, enerjiyi zaten çok yoğun hissediyoruz. İlk kez Sekmet'in de birazdan bahsedeceğiz. İşte heykelini getirdik buraya. Dediğim gibi Sekmet enerjisiyle zaten hep ben programı açarken de şu mumları bile Sekem enerjisiyle yakıyorum, Evet. öyle söyleyeyim. Evet, benim hayatımda söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hayatımın temelini oluşturuyor. Eğer ki konu enerji ise benim için Sekmet'tir. Birazdan zaten detaylı bahsedeceğiz. Kesinlikle. Dünyanın en eski şifa sisteminden söz ediyoruz. Birazdan sohbetin ilerleyen kısımlarda yer verdik akışımızda anlatacağız. İlk şifa sistemi Sekem enerjisi nedir, ne işe yarar ve bugün neden tekrar gündemde bunu konuşuyoruz ve bu enerjiyi kullanıyoruz. Evet. En doğru isimden Hilal Özsoy hocamdan dinleyeceğiz diyorum. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle şimdi buraya gelmeden önce takipçilerim de çok sordu. Rüyalar konusunu mutlaka konuşun. Çok merak ediyoruz. Özellikle bugünlerde daha da böyle belirgin rüyalar görüyoruz gibi. Ama insanlık binlerce yıldır rüyaları anlamaya çalışıyor. Evet. Aslında ne oluyor rüya Hı hı. gördüğümüzde? Şimdi bunu iki farklı şekilde ele alalım. Bir bilimsel yanından bakalım, bir de biraz daha spiritüel kısmından ele bakalım. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için ben aynı zamanda Amerika'da yüksek lisans yapıyorum ve son bir yıldır rüyaların nörokimyasal ve nörofiziksel yapısı üzerine eğitimler ve araştırmalar yapıyorum. Rüyaların bilimsel yanı beynin mekanizmasını, uyurken beynimizde neler oluyor, nörokimyasal olarak neler oluyor bunu inceliyorken spiritüel tarafı ise tarihin başından beri rüyalara bir mana katma, insanın bilinmeyen ile bağlantısı olarak kullanılmış. Bilimsel kısmından baktığımız zaman aslında ki çok ilginç bir bilgidir bana göre bu. Bizler gün boyunca prefrontal korteksimizi kullanıyoruz. Yani beynimizin ön lobunu kullanıyoruz. Ve amigdala bizim duygularımız, korkularımızla alakalı. Gün içerisinde bizler yoruldukça şu kısım biraz uyumaya başlıyor. Ve hani akşamları böyle kendimizi biraz daha duygusal hissederiz. Eski sevgililere mesaj atma isteği akşamları gelir. Çünkü aslında beynin mantıklı kısmı, analitik plan yapan kısmı birazcık yorgun düşüyor. Uykuda da zaten bu kısım önce uyuyor ve daha sonra beynimizin duygusal kısmı, duygularla alakalı, korkularla alakalı ne varsa o bölüm aktive oluyor.
Uyku demek, rüya demek beynin ön lobuyla amigdala arasındaki bağlantının kesilmesi demek. Yani mantıklı zihnin uyuması demek. Hani bazen rüyalarınızda amcanız, babanız olur, kediniz birden komşunuz olur. Mantığın olmamasının sebebi de budur mesela rüyalarda. Ve birçok bilim insanı rüyalara overnight therapy der. Yani uyurken aslında kendi beynimiz bize bir terapi veriyor. Bizi ne korkutuyor? Mesela bazı teoriler diyor ki biz rüyaları görmemizin sebebi bir tehdit simülasyonu. Yani beyin sana olası tüm senaryoları aktarıyor ki sen ona hazırlıklı ol diye. Şimdi bilimsel Ön açıdan gösterim baktığımızda gibi. kesinlikle. Ya da geçmişte yaşadığımız bir travmayı biz deriz zaten niye tekrar yaşıyoruz diye. Halbuki beyin bizden tepkileri azaltmamızı istiyor. Gidelim Uzak Doğu'ya, Bhagavad Gita'ya bakalım, Hinduizm'e bakalım. Amaç nedir hep? Duyguları köreltmek değil mi? Ermiş insan kimdir? Duyguları, tepkilerini en aza indirmiş insandır der Krishna. Beynimizin bize yaptırmaya çalıştığı şeyini uyku sırasında tepkilerimizi azaltmak yine. Birçok insanın tekrarlayan kabusları vardır. Beynimiz düşmanımızdır. Beyin diyor ki ben sana bu hikayeyi tekrar veriyorum. Her defasında tepkin, duyguların azalsın diye. Aslında beyin diyor ki hala kişi aynı duyguyu mu ortaya çıkarıyor? Şimdi çok güzel bir yere geldi hocam sohbet. Onu da söyleyen oluyor. Günlük hayatta çok karşılaşıyorum. Diyor ki mesela ben devamlı uçurumdan düşüyorum. Aynen Bu öyle. ne anlama geliyor diyor. Sürekli onu yaşıyorum diyor. Şimdi bunun yine birden farklı cevabı olabilir. Geçmiş yaşamlar, bizler artık biliyoruz ki atasal aktarım, soysal aktarım DNA'mızla bizlere miras kalıyor. Eğer ki kişinin atası uçurumdan düşerek öldüyse beyin bunu tehdit olarak algılıyor ve kişiye diyor ki bak uçuruma gitme ben seni korkutuyorum çünkü öldün. Bu sefer böyle ölme. Ve beyin orada kişiye o korku mekanizmasını veriyor ki amacı kişiyi korumak amaçlı. Ya da bu illa geçmiş yaşamlar atasal aktarım olmak zorunda olmuyor da kişinin çocukken yaşadığı travmaya verdiği minik bir tepki de olabiliyor. Uçurumdan düşen birini görmüştür. Konu ne olursa olsun amigdalanın yani korku mekanizmamızın bizlere bir simülasyon göstermesi bilimsel olarak baktığımızda. Bizler bu yüzden rüya görüyoruz. Ya duygusal tepkilerimizi azaltmak ya tehdit simülasyonu yaşamak. Bunlar son zamanlarda yine bilimsel araştırmaların bize gösterdiği konular. Peki şimdi hani bir de hep şey denir ya spiritüel boyutta da rüya alemi denir. Evet. Rüyada aslında rüya alemine gidiyoruz. Burada olmuyoruz. Beden burada kalıyor denir. Siz nasıl açıklıyorsunuz bunu? Her zaman değil ama çoğunlukla evet. Yani spiritüel olarak cevap verebilirim bu kısma. İnsanı ruhuyla bağlayan bir gümüş kordonu vardır ve bizler popüler kültürde ruhu hep böyle insanın etrafında beyaz enerjili, beyaz ışıklı bir varlık olarak biliriz. Halbuki ruh genişleyebilen bir özden, bir ışıktan, eserik bir yapıdan ibarettir. Ve o ruh aslında her zaman buradan çıkıp başka bir aleme gitmiyor da buradan genişleyerekten başka alemlere ulaşıyor. Bunu kordonlar gibi Bağlantı düşünün. kuruyor Bağlantı aslında. kuruyor kelimenin tam anlamıyla. Yani biz telefonla birini aradığımızda ne oluyor? Frekanslar aracılığıyla bir bağlantı oluyor. Ruhumuz da böyle. Hani bu ruh buradan uçuyorum. Hem evet hem hayır. Neden hayır? Çünkü sen aynı zamanda buradasın. Bu bağlantı hiç gitmiyor. Ama aynı zamanda evet. Neden? Çünkü sen genişliyorsun. Ruhunun bir parçası başka alemlere, senin bir üst katmanına ya da geçmiş katmanına yolculuk yapabiliyor. Bir de mesela şöyle şeyler de olur uyku sırasında. Uyursun, irkilirsin. Evet. Ve o irkilmeyle hani irkilmeyi de o an hissedersin. Aslında Evet. rüyadasındır. Rüyadayken yaşarım. farkında değilsindir. O an irkilirsin bir dakika ya rüyaymış gibi böyle bir farkında. O arada ne oluyor? Önce bilimsel cevap verebilirim. Şimdi aslında uyku dediğimiz 5 farklı bölümden oluşur. Bunlardan bir tanesi uyanıklıktır. Diğer 4'ü de N1, N2, N3, N4 dediğimiz uykunun bölümleri. Şimdi uykunun bölümlerinde bir bölümden bir bölüme geçiş beynin dalgalarının değişmesiyle alakalı ki meditasyon da böyle. Bizler meditasyonda da aslında beyin dalgalarımızı değiştiriyoruz. Geliriz ona. Uykuda da derin uyku dediğimiz sırada bilinç rüya yok, hiçbir şey yok. Kişinin beyin dalgaları o kadar yavaşlıyor ki sonra birden rüya bölümüne giriyor ve inanılmaz aktif. Tüm beden, kaslar, muscle atonia dediğimiz bir kendini kilitliyor. Sadece göz kaslarımız hareket ediyor. Duygular yoğun ve tam o anda kişi bilince gelirse tam bir düşme anı yaşanıyor.
Ben bunu ruhsal olarak incelediğimde ki çocukluğumdan beri hep bu hissi yaşarım. Sanki bir enerji gelir karnıma düşer. Yani sanki ben hakikaten bir yerden karnıma düşerim gibi bir his olurdu. Yine bunu spiritüel olarak araştırdığımda ilk söylediğim aslında bizler rüyalarımızda genişliyoruz ve o enerji uyandığımızda hop tek Geri bir alana geliyor. geri çekiliyor. Bu yüzden irkilme yaşıyoruz. Bilimsel olarak da aslında çok hani bilimsel çok ayırmak da doğru olmasa da aynı olduğunu düşünüyorum. Ama birinde diyorlar ki beyin dalgaların değişiyor. Şu anki bilince, prefrontal kortekse geliyorsun. Yani mantıklı zihine, o yüzden irkiliyorsun, korku harekete geçiyor. Diğeri genişlemiş enerjinin yoğun enerjiye geri düşmesi diyoruz. Mesela filmlerde de çok görüyoruz. Şimdi lucid rüya konusuna geleceğim. Lucid rüya nedir? Lucid rüya konusu benim son bir yılımı araştırma olarak geçirdiğim bir konu. O yüzden konuşmaktan çok mutluyum. Lucid rüya, uyurken rüyada olduğunuzu fark etmek demek. Bizler neden farkında değiliz uyuduğumuzun? Az önce söylediğim gibi. Çünkü burada görüyoruz rüyayı ve mantıklı zihinden bir nöral ateşlenme tamamen kapanıyor. Lucid rüyada kişi kendine bir sinyal göndermenin yolunu buluyor. Kelimenin tam anlamıyla şuradan bir sinyal gönderiyor ve burayla bağlantı kuruluyor. Bu bilinçle, eğitimle mi oluyor? Özel tekniklerle mi? Meditasyon yapan insanlar en çok lucid rüya gören insanlardır. Ve metacognition dediğimiz yani meta bilinç. Kişinin meta bilinç nedir? Düşündüğünün farkında olmaktır. Yani otomatik yaşamayan insandır. Metacognition, meta bilinçi eğer ki kişi gündelik yaşamında çok deneyimliyorsa lucid rüyaya o kadar hızlı geçiyor. Mesela lucid rüya eskiden baktığımızda hep böyle spiritüel, astral seyahatle özdeşleştirildi. Şimdi Stanford Üniversitesi'nde özellikle Amerika'da o kadar fazla araştırma var ki. Mesela yanılmıyorsam 1980-81'li yıllarda Stanford Üniversitesi'nde bir bilim insanı bir lucid rüya gördüğünü iddia eden insanı alıyor. Çünkü göz kaslarımız hala çalışıyor. Beden tamamen felçli, muscle atonia dediğimiz ama göz kasları çalışıyor. O da diyor ki madem göz kasları çalışıyor bizler gözlerle o zaman bana bilgi verebilirsiniz. Lucid rüyaya geçtiğinizde gözlerinizi kırpın diyor. Ve hakikaten bir grup öğrenci kırpıyor ve evet hayır soruları sorduğunda gözleriyle cevap veriyorlar ve o anda fMRI'lar var, makineler beyin frekanslarını ölçen. Hakikaten uykudalar ama cevap verebiliyorlar. Daha sonra bir takım bilim insanı yine bunu bir adım öteye götürüyor. Bir grup insanı araştırmaya tabi tutuyor böyle yoğun bir eğitime ve matematik soruları soruyor. İşte 8-2 kaç yapar ya da yoğun böyle evet hayır. Hakikaten bazıları gerçek anlamda cevap verebiliyor ve bizler böylelikle lucid rüyanın bilimsel olarak da kağıt üzerinde olduğunu artık biliyoruz. Peki mesela o lucid rüya şöyle bir şey için kullanılabilir mi? Herhangi bir yerden bilgiyi alma. Evet. Yani benim spiritüel tarafımda bu çok bağlantılı bir kısım. Yani Henüz bilmediğimiz bir gerçeğe ulaşma. Evet, rüyalarda çok sık yaşanılıyor. Hatta benim hani kendi adıma konuşabilirim. Eminim benim gibi rüyalarında bilgi alan insanların da yaptığı bir teknik bu. Rüya alemine geçiş yaptığımızda kendimize sinyal göndermenin bir yolu var. İşte o metacognition dediğimiz. Ve orada kendinize bilgi gönderdiğinizde herhangi bir aleme gidip oradan bilgi alabiliyoruz. Mesela ben Sekmet eğitimini tamamen böyle açtım. Hani çünkü rüyalarda zaman mekan kavramı yok. Mantık kavramı kesinlikle yok. Ne var? Duygular var. İnsanın o özden gelen bir bilgi durumu var. Metakognisyon dediğimiz o derin algı sistemi var. O algı sistemine gittiğimizde hala her şey süper mantıklı değil. Yani hala sinyalimiz şu anda sizinle konuştuğum gibi değil. Ama yine de mantıklı zihne sinyal gönderip hatırlamaya sebep olabiliyoruz. Çünkü rüyaların neden rüya görüyoruzun bir anlatılımı da rüyalarımızda hafıza bölgesini onarıyoruz. Ya da yeni hafızalar, yeni olaylar yazıyoruz. Peki mesela daha yüksek bilince mi bağlanıyoruz aslında? Değişebiliyor çünkü çok fazla bilinç kanalı var. Yani bilinç kanalından kastım Sekem'e hemen şöyle bir gönderme yapacak olursam mesela Sekem sisteminde 12 farklı enerji kanalı var. Yani ruhun ilk 9 boyutuna ulaşabiliyoruz. Şimdi bu boyutlardan bir tanesi hatırlarsan kat, ka, kaybit, biri duygu beden, biri insanın öz enerji alanı, biri insanın kalp alanı, biri yıldız bedeni, biri
Ren yani yaratım alanı. Kişi yaratım alanına gidip rüyada yaratım, inisiye de olabiliyor. Kişi duygu bedenine gidip kendi duygularını da onarıyor ki bunun mesela diğerlerinin karşılığı henüz yok. Ama kaybite gidip kişinin duygusal onarımı nightmare teorilerde kabusları neden gördüğümüzle çok bağlantılı. Hatta şu anda Amerika'da lucid rüya yöntemi bir terapi yöntemi olarak kabul ediliyor. Çünkü eğer ki bir insan çok fazla sık kabus görüyorsa lucid rüya öğretiliyor ki kabuslarında bağlantı kurup kendi kendini şifalandırabilsin diye. Yani bizim asırlar önce antik Mısır'da olsun insanların rüyalarda kendini şifalandırması şu anda bilimsel olarak da ele alınıyor. Sekem enerjisi nedir? Eski Mısır şifa sistemi diyoruz, Sekem diyoruz ki burada da dediğim gibi Sekmet'in heykeli var. Evet. Senden dinleyelim o zaman. Şimdi kişinin adı Sekmet, Sekem ise onun bir şifa sistemi. Sekem kelimenin tam anlamıyla güç ve yaratılış ve insanın öz enerjisi gibi. Nasıl ki Uzak Doğu'da Ki, Chi, Prana enerjisi var, Antik Mısır'da bu Sekmet'ti. Şimdi mitolojik hikayelere bakacak olursak Sekmet Ra'nın kızı. Ve Ra'nın bilgilerini insanlığa Nil Nehri'nden eski Mısır halkına ulaştırmaktadır. Ve Ra ile direkt iletişim yok, Sekmet aracılığıyla iletişim var. Hiç bilmeyenler için Ra nedir? Ra o dönemler güneş tanrısına verilen isim. Yani güneşin kendisi Ra idi ve antik Mısırlılar Ra'yı en büyük tanrı olarak görüyorlardı. Ra'nın karşısında olan Apep ise karanlığı simgeleyen reptile bir yılan enerjiydi. Antik Mısır'da bu iki enerji Ra ile Apep sürekli birbiriyle savaşan bir enerji. Gece olduğunda Apep Ra'yı yutar, sabah olduğunda Ra Apep'i yutar. Yani ve bir döngü aslında vardır. bu bizi en eski, en kadim savaşa da götürüyor. Aydınlıkla karanlığın savaşına. Kesinlikle öyle ki burada zaten Sekmet'in hikayesine baktığınızda aslında çok korkutucu. Çünkü Sekmet bir iner Antik Mısır'a. Herkes Ra'yı unutmuş, herkes zevk, sefa içinde yaşıyor. Herkes Apep'in enerjisinde, karanlıkla. Ra'yı hatırlayan yok. Ve Sekmet herkesi keser ve Nil Nehri'ni kana bular. Şimdi burada baktığınızda bu korkunç gibi gözüken olay bize bir sembolik manası var. Şimdi burada şöyle bir şey diyor, sözünüzü balla kesmiş olayım. Bir de şey deniyor, yani hem yıkımın hem de şifanın tanrıçası olarak geçiyor Sekmet. Evet. İşte şu an anlattığın o hikayedeki gibi de Nil Nehri'nin kana bulanması, bu insanların aklına böyle şeyler de getirebiliyor. Ve normalde Sekem enerjisi dediğimde, Sekmet dediğimde bir iki bir şey işte yapay zekayı sorup bilgi alıyorlarsa bana böyle şey, bu kara büyücü işi mi falan gibi de bir algılar var. Çok güzel soru. Burada ilk kez buna değinmişken o yüzden aydınlatalım burayı. Tabii ki seve seve. Şimdi Sekmet aslında insanın yaratıcı ile olan bağlantısını temsil eder. Her Antik Mısır'da güç, büyü kelimesi hekau'dur. Hem büyü anlamına gelir hem de sonsuz güç anlamına gelir. Sekmet'in yıkım tanrıçası enerjisi de şifa da yine insanın kendi enerjisini yansıtır. Sekmet der ki eğer ki kişi Ra bağlantısını, güneşini unutursa kana gider. Kan nedir? Bizim en derin enerjimizdir. Aslında orada öldüren, biçen, yıkan Sekmet değil, kişinin kendisi. Yani bizler kendi içimizdeki o hekau'yu, o gücü unuttuğumuzda, Ra bilincini kestiğimizde Apep'in gölge bilinciyle mundane yaşamda boğulmaya başlarız. Ve Sekmet'in kanın enerjisini bu yüzden akıtır. Kanını hatırla, gücünü hatırla. Tamamen semboliktir. Ve Sekmet aynı zamanda hamileleri koruyan, kadınları koruyan, çocukları, tüm enerjiyi koruyan şifanın bizim bildiğimiz kadarıyla dünyadaki ilk temsilidir. Çünkü der ki kişi eğer ki içindeki Ra'yı hatırlarsa bu şifaya gidebilir. Neden büyü kısmına geliniyor? Çünkü her enerjinin bir dualitesi vardır. Bugün büyü yapan insanlar nasıl Kur'an'daki harfleri kullanıyorlar? Mukatta harflerle bile büyü yaptıkları söyleniliyor. Ya da eski dönemlere, antik Musa dönemine bakalım. İbranice'yi kullanıyordu insanlar. Eğer ki bu harfler aynı zamanda nasıl ki İslam'da belirli kelimeler... Yani iyiye de kullanılıyor, kötüye de kullanılıyor. Kesinlikle her enerjinin gölgesi var, her enerjinin güzel bir enerjisi var. Güzel kelimeler bir araya geldiğinde mucizevi duaları oluşturuyorlar. İhlas suresi gibi, Amener Resulü gibi.
Ama bu harfler kötüye kullanıldığında büyü enerjisine dönüşüyor. Kısaca insanlar tarih boyunca onlara verilen enerjide bir özgür iradeyi kullandılar. Sekmeti kişi istiyorsa, ya namazı bile insan kötüye kullanabilir. Namaz kılarken bile birine beddua ediyorsa o güç büyük olur. Yine burada sekmetin enerjisinde de eğer ki kişi yıkıcı enerjisini kullanmak istiyorsa onu kullanır. Ama güneşini kullanmak istiyorsa kendi hekao enerjisini, yani kendi gücünü hatırlar. Şimdi yine sekem enerjisinde, tabii ben de sekem eğitimi aldığım için çok iyi biliyorum, hep uyguluyorum da. Burada enerji bedenleri oluyor örneğin. Evet. Ve ruh katmanları oluyor. Bu neden önemli? Çünkü Çok onu ben her istersen. şeyde de görüyorum. Onu da anlatalım burada. Az önce biraz bahsettin ama eminim ki izleyenler kaybit ne, hani çok bir Evet. şey Evet. anlamıyor olabilir, anlaşılmıyor olabilir. Hı hı. Yabancı bir dili konuştuğumuz gibi geliyor olabilir. Bir Hı hı. sembol gibi geliyor Hı hı. olabilir onlara. Biraz açalım. Tamamdır. Şimdi sekmet enerjisine, şifa modalitesine göre ruhun katmanları var. Kat insanın bedeniyken Ka zihnini anlatır. Kaybit duygu bedenini anlatır. Ap vardır insanın kalbi, ruh alanı vardır. Ren vardır dedik, yaratım alanı. Ondan önce Akhu vardır, insanın yıldızlarla olan bağlantısı. Her insanın Akhu bağlantısı yoktur. Şimdi Akhu'yu açalım. Akhu nedir? Hani bugün duyuyoruz ya, Sirius bağlantısı, şuradan mesaj aldım, buradan mesaj aldım gibi. Hani bazıları ekstrem yönlere gitse de hakikaten bazı insanların bilinç kanallarında yıldızlara uzanan bir enerji var. Hani dedik ya, rüyalarda da kişiler uykularında genişliyorlar. Bu genişleme enerjisinde o bir kanal vardır. O kanal bir yıldıza bağlıdır ve rüyalar aracılığıyla o bilgiyi alabilirler. İşte her insanda o kanal oluşmamış olabilir. Oluşmayacak anlamına gelmiyor. Bazen bir zamanı vardır. Bazen insanlar rüyalarında insiye olurlar, yeni bir alan açılır insanlara. Bu segmentte ruhun katmanları çok önemli. Çünkü tüm Antik Mısır'da zaten ölüm sonrası bunun içindir. Mesela Ka'yı cennete taşıyan beden Sahu'dur. Bu ne demek? Sahu insanın en yüksek bilinç alanı. Yani eğer ki insan yaşarken en üst versiyonunun tüm bağlantılarını kurabilirse öldükten sonra kendine yardımcı olabilir. İslam'da baktığımızda ne var? Ölünce Sırat Köprüsü var. Bir de şey de var hocam, şimdi orada sahu diyoruz ama beni o benzerlikler de benden alıyor. Mesela haydan gelip hay ismiyle hu'ya. Tamam, sahuda da sahu. Kesinlikle. Sağda Hani zaten nedir? yani şey değil, kutsal ve antik dilde kutsal kitaplara kadar da girdiğini görüyoruz. Ya da Ra bilinci diyoruz, mukatta harflerde Kur'an'da görüyoruz. Tabii Ba mesela ruh katmanıdır. Ka insanın zihin katmanıdır. Ra güneş katmanıdır. Bakara'nın sırrıdır. Öyle diyebiliriz bizler. Yani Ba aslında neyi anlatır? İnsanın ruhuyla zihninin bağlantı kurup Ra'ya ulaşmasını, güneşe ulaşmasını anlatır. Aslında mukata harfler içerisinde Antik Mısır'la çok ciddi bağlantılar var ve bu İslam'ın yine benim için bir zenginliğidir. Çünkü İslam, hani bana göre, bu şahsi fikrimdir, İslam puzzle'ın bana göre son parçası. Hani alemlerin Rabbi olan insanlara puzzle'ın parçalarını vermiştir ve arayan için cevap her yerde vardır diyoruz ya. Mesela İslam tüm bu parçaları bir araya getirmiş ve insanlığa sırlar ile sunduğunu düşünüyorum. Biz rüyalardan nereye geldik? Sohbet öyle güzel akıyor. Kesinlikle çok güzel akıyor. Mesela Antik Mısır'ın şifa anlayışıyla bugünün modern nörobilim ve enerji psikolojisi arasında kurulabilecek köprüler var mı? Evet, var. Bunu ama biraz bilimin dışında konuşmamız gerekiyor. Çünkü bunlar henüz kanıtlanabilmiş şeyler değil. Bunlar bizlerin rüyaları aracılığıyla diyelim aldığı bilgiler diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman Sekem'in modalitesinde ne var? Bir insan, insanın ruhunun katmanları var dedik. Az önce ne dedik? Kaybit. Kaybit nedir? İnsanın duygu bedenidir. Bir insan eğer ki duygu bedeninde yoğunlaşma varsa, duygularında kaybolduysa duygu bedeninde enerji blokajları oluşuyor. Bu sefer ne oluyor? Hani günümüz bilim enerjisiyle vagus diyoruz değil mi? Vagus siniri diyoruz. Burada ne oluyor? Aşırı gerilmeler oluyor. Neden? Çünkü kişi kendi duygu dünyasıyla kendi enerji sistemini köreltiyor.
Zaten bilimsel olarak da baktığımızda bizler tüm dünyayı sinir sistemimizde yaşıyoruz. Hemen burada daha önce şu an aklıma gelen bir bilimsel çalışmayı anlatmak istiyorum. Biz 2022 yılında dünya tarihinde ilk defa ölen bir insanın beyninde ne olduğunu gördük. Tamamen tesadüf 80'li yaşlarında bir adam epilepsi hastası ve epilepsi anlayabilmek için fMRI'ya giriyor. Beyin dalgalarını ölçen makineye giriyor ve kişi orada kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. İlk defa ölümde beyninde ne olduğunu gördük ve beyinde ne oluyor biliyor musun? Tüm hafıza bölgeleri teker teker yanmaya başlıyor. Hani biz diyoruz ya ölmeden önce tüm anılar gözünde, gerçekten bilimsel olarak doğru. Beyindeki tüm nöronlar ateşleniyor ve beyin tüm dopamini, tüm serotonini sonuna kadar kullanıyor ve bir ışık patlaması çıkıyor. Işık görüyoruz. Bu makaleyi seve İnanamıyorum. seve. Çok çok etkileyici. Evet. Hepsi resmen film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor denen şey makaleyi doğru. eklerim YouTube Tamam. kanalınızın altına. Herkes okusun. Ben ilk okuduğumda çok büyük bir şok ve bizim Gizli İlimler Okulu'nda anlattığım ne varsa, ki bu çalışma 2022'de yapıldı. Ben Gizli İlimler Okulu'nu 2019 yılında açtım. Anlattığım ne varsa bilimsel olarak karşılığını görmüş olduk. Ve baktığınızda tüm duygu kanalları, tüm amigdala, her şey aktif oluyor. Yani insan ölürken, hani bizler İslam'da da diyoruz ki öldüğümüzde beden geride kalır, ruhu kalır. Ruhunun etrafındaki günahlar, sevaplar kalır. Nedir Çok günahlar, etkileyici sevaplar? gerçekten. Tabii insanın duygu dünyasıdır. Bu yüzden Hepsi kayıt altında orada. her şey kayıt altında. Her şey kayıt altında. Hatta öyle bir sistem var ki mesela bizler insan olarak biliş sistemimiz bizim çok kısıtlı. İnsan sonsuz ve sınırsız değil. Öyle olsa da biliş sistemimiz kısıtlı. Çünkü insan şu anda bile ben seninle konuşurken beynim etraftaki her şeyi görüyor, her şeyi algılıyor Ve ama kaydediyor. belirli şeyleri işliyor. Mesela en çok gelen takipçilerden sorulardan biri neydi? Gelecek sorusuydu, değil mi? Evet. Rüyalarda gelecek görülebilir mi? Hı hı. Beyin o kadar muhteşem bir sistem ki ben seninle konuşuyorum ama şu anda her şeyi beynim algılıyor. Ama kısıtlı bir işletim sistemi olduğundan dolayı benim ihtiyacım olanı bana veriyor. Mesela Şimdi madem onu sordunuz, bu cevapsız kalmasın. Hı hı. Rüyalarda gelecek görülebilir mi? evet, buna geliyoruz. İşin bilimsel kısmına baktığımızda direkt olarak bilim böyle bir şey söyleyemiyor. Ama bize ipuçları veriyor. Kahneman adındaki bir doktorun bir teorisi var ki bu yani geçtiğimiz yıllarda Nobel ödülü kazandı ekonomide. Neden? Çünkü diyor ki beynin iki işletim sistemi var. Sistem 1 ve sistem 2. Bir tanesi düşünmeden hani cevap veririz ya, çat diye aklımıza gelir. Diğeri de düşündükçe bildiğimizi kaybederiz. İki sistem var. Bu sistemlerden bir tanesi hani beynin bize arayıp böyle çat diye cevabı bulması, iki bilinçli zihnimizle aradıklarımız. İşte bizler rüyada uyurken beyin taranıyor. Ve tüm olasılıklar, beynin tüm gördükleri, tüm hissettikleri. Mesela diyelim biz burada bir arkadaş grubuylayız. Ben seninle konuşuyorum. Buradaki kişiyi görmüyorum ama beynim görüyor. Çünkü gözün bir bakış açısı var. Beyin oradaki kişinin yüz hatlarını inceliyor. Sen sonra görüyorsun ki rüyanda bu kişinin sana kazık atacağını. Ama halbuki gözün onu zaten gördü. O kişinin mimiklerini gördü. Zaten inceledi. Rüyalarında sana haber veriyor. Evet. Bir de mesela hani hipnoz gibi şeyler yapılır, Hı hı. işte seanslar yapılır. O Evet. seanslarda da normalde o fark etmediğimiz kayda aslında gidiyoruz. Kesinlikle. Mesela ben Crescent Healing danışmanlıkları veriyorum. Burada tamamlanmamış olana da gidebiliyoruz. Bazen geleceğe de gidebiliyoruz ki beni bu yola sokan bu oldu. Yine bilmeyen Şimdi arkadaşlarımız bilmeyenler için. için şey de söyleyelim. Sayın seyirciler, hocamızın Gizli İlimler Okulu diye eğitimler verdiği bir okulu var. Hatta ondan da ben Geo 7'deydim. Öyle mi? Oradan da eğitim almıştım. İlk öyle başlamıştım hocam sizin derslerinize. Sonrasında işte Sekem enerjisi ve devamında da böyle zaman zaman alıyorum belli şeyler, eğitimleri. Çünkü biliyorum ki alanında çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ama Crescent Healing dediğiniz, Crescent Movement diye başlattığınız bir şey var. Onu da kısacık bahsedelim. O nedir? Tabii Orada hemen, ne oluyor, ne yapılıyor? hemen buraya gelmeden şunu söyleyelim. Ben yani kelimenin tam anlamıyla kendi işime, bu işe yönelmeden önce okutmandım. Columbia Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim ve daha sonra o kadar psikolojik buhranlara, depresyonlara girdim ki ruhumun yönünün burası olduğunu reddettiğim için
Ve beni bu yola sokan Chris'in Healing'in rüyalarımda gelmesi oldu. Çünkü bir gün bir danışmanlık, hani rüyalarda yapılan bir danışmanlıkla diyelim, hep yolumun bu olduğunu gördüm. Ve Chris'in Healing benim birbirinden farklı şifa modalitelerini birleştirip sunduğum bir sistem. Regresyon gibi ama regresyon değil, hipnoz gibi ama hipnoz kesinlikle değil ki çünkü Türkiye'de yasal da değil. Veya şamanizmde ruhun kayıp parçasını almak var. Yaptığım nedir? Kişinin bilinç dalgalarını değiştirerek, beyin dalgaları değiştirdiğinde kişi farklı bilinçlere yolculuk yapabiliyor. Rüya da budur. Mesela siz şu anda beni dinlerken pür dikkat beyniniz beta dalgalarında titreşiyor. Böyle bazen dalıyoruz, alfaya gidiyoruz. Meditasyonlarda theta, derin uykuda delta, bir de derin hipnozda ya da derin trans halinde epsilon gibi, gamma gibi beyin dalgaları var. Kişi bu dalgalara eriştiğinde farklı bilinçlerle bağlantı kurabiliyor. Bu bilinç yine kişinin kendi sinir sistemi ama kendi içinde olan dünya. Gizliliğinler Okulu'ndan bir alıntı yapayım, hatırlarsın. Yine epilepsi hastasında yapılan bir araştırma var. Kişi bir elektrik bir çubukla kişinin beyninin belirli bölgelerine dokunduğunda kişi bir anı hatırlıyor. Kelimenin tam anlamıyla annesinin sesini duyuyor mutfakta ama kişi burada. Çünkü beynimiz her anıyı işliyor. Sadece bizim anılarımız değil, atalarımızın anıları. Ve biz yine bilimsel olarak neyi biliyoruz? İnsanın atomunda yıldızın parçaları var. O zaman biz bu kayıtlara erişemez miyiz? Erişebiliriz. Çünkü beni bu yola sokan noktaya geri dönüyorum şimdi. İlk danışmanlık vermeye başladığımda Peru'dan bir kişiye ve ülkemizde bir kişiye danışmanlık veriyorum. İkisi 3500 yılına gidiyor. Aynı olayı anlatıyorlar. Wow. Birebir aynı hikaye. Hani ben o dönemlerde benim için bu wow bir şeydi. Şimdi artık tabii aradan 10 yıl geçti, normal bir şey. Ya da yine bilmeyen kişiler için ben Amerika'da yaşıyorum yaklaşık bir 12-13 yıldır. Orada dünyanın her bölgesinden farklı farklı ırklarla danışmanlık yaptım. Nasıl oluyor da dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar geleceği aynı anlatıyor ya da ölüm sonrasını aynı anlatıyorlar. Ya da belirli bir yıldıza gittiklerini söylüyorlar, aynı olayı anlatıyorlar. Bu bilgi nereden geliyor? Kolektif bilinç ise Carl Jung'un bize bıraktığı miras. Bizler kolektif bilince nasıl erişiyoruz? İşte bu şahsi fikrim ki zaten Chris'in Healing de böyle başladı. Bizler rüyalarımızda ya da derin trans anlarında beynimizin kendi içindeki kayıtlara erişebiliyoruz. Bu yüzden ben rüyalarda geleceği olasılıklarla görebildiğimize inanıyorum. Çünkü bazen rüyalar sembolik çalışıyor. Mesela ben geçmişte bir rüyamda o kadar net bir şekilde öldüğümü gördüm ki resmen ölüyorum, ruhumun ayrıldığını görüyorum. Kalktığımda bir trafik kazasıydı. Her yerde ateş vardı. Kalktığımda odanın içinde ateş izledim. Uyumuyorum, telefona bakıyorum, uyanım, hala odanın içinde ateş görüyorum. İki dünya bir araya gelmiş gibi. Ve hemen ardından ertesi gün niye böyle oldu derken bir astroloğun paylaşımını görüyorum. İşte Mars ile Plüto ölüm açısı yapmış. Yani o enerji bir şekilde benim rüyamda çıkıyor. Bizler enerjileri sembolik olarak alanımızda zaten işliyoruz ve tekrar söylüyorum, beyin öyle mükemmel bir işletim sistemi ki tüm olasılıkları görüyor. Bizim görmediğimiz surat mimiklerini okuyor. Mesela hocam şöyle bir şey, şimdi hemen böyle bir taraftan aklıma geldi. Örneğin o çalışmalarda kişinin travması var. Evet. O travma üzerine diyelim ki böyle bir çalışma yapılıyor. O kişi bunu çözebilir mi, değiştirebilir mi, ne olur? Evet. Hatta daha yeni başladığım dönemlerde Instagram'dan canlı yayın yapıyordum. Ve canlı yayında geçmiş anıları şifalandırma çalışması yapıyorum. Tamamen bu bilime dayalı nörolinguistik programında belirli kelimeler, teknikler kullanarak danışmanlık bir bitti. Aradan 1-2 gün sonra bana biri ulaştı. Dedi ki merhaba, benim suya alerjim vardı. Sizinle danışmanlık yaptıktan sonra geçti. Çünkü dedi ben kovaya bebekken yürüdüğümü, kovanın içine düştüğümü, boğulduğumu ve annemin beni çıkardığını gördüm diyor. Ve sonra bir daha suya olan tepkimeleri azalıyor kişinin. Ne kadar ilginç. Annesine soruyor. Bir de evet, siz böyle bir bazen olmuştu paylaşıyorsunuz da o seanslardan. Mesela orada da bir çalışma yapılıyor. Diyelim ki denizin altına gidiyor kişi, sesi değişiyor. Evet.
Deniz altından gibi. Hani onları da o kayıtlarda görebiliyoruz. Öyle ilginç Evet. bir iki şey bahsetmek ister misin? Kesinlikle. Hatta birini paylaşmıştım hesabımızda. Ben değil, eğitimini de veriyorum. Bir öğrencimiz yapıyor. Kişi kendini hamile olarak ölüyor, karnı şişiyor. Benim yaptığım Kişi çalışma kendini orada hamile görüyor, karnı şişiyor. görüyorsunuz ekranda kaydı Hı hı. var izlemek isterseniz. Hı hı. Kelimenin tam anlamıyla kişinin karnı şişiyor, hamile görüyor. Benim yaptırdığım sizin Gizlilimler Okulu'nda da izlemiştim yanılmıyorsam. Evet ben izledim bunları. Kişi denizin altına giriyor. Denizin altında bir Sirius bağlantısı görüyor ve arkadan resmen dalga sesleri geliyor. Ve o seslerden kişinin sesi tamamen mekanikleşiyor. Başka bir danışmanlığımda kişi bir uzaylı bölgesine gidiyor. Onların robotik olduğunu söylüyor. Sesi robot gibi gelmeye başlıyor. Bazen kişinin tamamen sesi gidiyor danışmanlıklarda. Hı hı. Seni duymuyorum. Sen beni duyuyor musun diyorum. Evet diyor. Evet geliyor. Ha tamam devam et diyorum. Ses gidiyor. Çünkü bazen kişi sırları anlatır ve o sırların duyulmaması istenilir. Ben tarafından değil. Sonuçta sesimiz duyulduğunda görülen görülmeyen enerjiler var. Yani öyle bir sistem var ki zaten kendini biliyor. Mesela biz Crescent Healing danışmanlıklarında çok istiyorlar. Ben şuraya gitmek istiyorum. Ben asla yönlendirme yapmam. Çünkü kişinin ruhu, beyni o kadar mükemmel ki nereye gitmesini, ne yapması gerektiğini biliyor. Bir de mesela o oraya gitmek istiyordur da oraya çıktığında o bambaşka bir yere gidiyordur filan. Tabii. Hepimiz kendi algı sistemimizi görüyoruz. Hı hı. Ve senin algı sistemin zihnindekiyle aynı olmayabilir. Ama göreceğin şey her zaman en değerli şey olacaktır. Rüyalar da öyle. Yani bazen biz deriz ki uf ben çok kabus görüyorum. Halbuki kabus senin hediyendir. Çünkü beynin seni iyileştirmeye çalışıyordur. Şimdi gelen bir mesajı biz yayına girmeden önce izninle okumak istiyorum. Tabii. Bu arada hocama bir siz diyorum, bir sen diyorum. Bu bizim normalde hayatımızda da olan şey. Evet, Normalde de evet. hocamla seans da yaparız, karşılıklı konuşuruz da. Orada da ben hep siz derim, hocam derim, Hilal Hepsi derim. tamam. O yüzden hani buradakiler böyle. Şimdi şöyle ben böyle işte rüyaları konuşacağız, sorularınız var mı demiştim. Öyle sorular gelmişti ama bir tane takipçiminki hoşuna gitti, onu da okuyayım. Tabii. 2 sene önce kaybettiğim annemi rüyamda gördüm. Ben geri geldim diyordu. Beni özlediniz, ben de dayanamadım demişti. Ama yatak odasında yatak yoktu. Nerede yatıyorsun dediğimde annem cevap veremedi. Ne olur rüyaları konuşun biz de izleyelim demiş Çiğdem Hanım bu arada. Evet. Özel olduğu için soyadını söylemeyeyim. Ama şey de çok hani bu vefat eden, kaybettiğimiz yakınlarımız, işte sevdiğimiz canlarımız onlarla da böyle buluşabiliyor muyuz rüyalarda? Nasıl oluyor onları rüyada görmek? Yine eski dönemlerde Kızılderililerin, Amerika yerlilerinin rüya görmesinin tek amacı atalarla bağlantı kurmaktı. Çünkü vefat eden sevdiklerimiz bu evcil hayvanlarımız da olabilir. Yani bizim ruhumuza dokunmuş tüm insanlar. Yakın bir arkadaş da olabilir bu. Ruh ailemizden herhangi biri vefat ettiğinde onlar bizim ruh ailemize karışıyorlar. Tekrar söylüyorum, ruh dediğimiz kavram bizim filmlerde, popüler kültürde gördüğümüz gibi etrafımızda beyaz bir ışık değil. O bir yoğunlaşmış, yayılabilen bir enerji. Ve ölen sevdiklerimiz ruh ailemizin o geniş enerjisine katılıyorlar. Ve bu insanlarla bizim aramızda görünmez ipçikler çok bağlı, çok kuvvetli oldukları için bizlere hala sinyal gönderiyorlar. Fakat biz bu sinyalleri zihnimizle algılıyoruz. Fark ettiyseniz mesajda demiş ki ama yatağın yok. Orada aslında kişiye prefrontal korteksten sinyal gidiyor. Bir dakika. Yani o anda kişi aslında hafif lüsitte de mesaja göre. Çünkü kişiye mantık da geliyor. Ama bir dakika sen öldüğüne ve senin yatağın yok burada diyor. Kişi aslında bu yüzden rüyayı bu kadar net hatırlıyor. Çünkü beynin ön tarafına giden bir enerji de var. Kişi burada ne yapıyor? Mantıkla ruhunun bir kısmını birleştiriyor ve diyor ki hani burada ol, özlüyor kişiyi. Kişi de diyor ki ben zaten buradayım. Oda da çok ilginç. Çünkü oda sembolik dilde, rüyalar dilinde kişinin ruhunun odalarını anlatır. Anne ne diyor? Ben ruhun bir odasındayım zaten diyor. Ben zaten hep buradayım diyor. Sadece başka odadayım. Gizli İlimler Okulu'nda da ölümü hep böyle açıklarım. Bizler bu odadayız. Sevdiklerimiz bir sonraki odaya geçiş yapabiliyorlar. Onların orada olduğunu bil. Arada mesajları gelir, sesleri gelir.
ama onları sadece göremiyoruz. Korumasını hissedersin, Her enerjisini daim. Hı hı. hissedersin. Bir de şu var mesela, son dönemde uykuların bunu ekip arkadaşlarımız Hı hazırlamış. hı. Son dönemde uykuların bölünmesi ve yoğun rüyalar ne anlatıyor? Yani çok herkes belirgin rüyalar gördüğünü Evet, söylüyor. yani yine kendi inancıma göre burada cevap verebilirim. Bilimsel kimliği biraz arkaya bırakaraktan. Hı hı. Şimdi bizim dünyamız Güneş sisteminin içinde ve 12 zodiyağın içinde. Ve bizler bu 12 arketipin içerisinde bir bilincin içerisinde yaşıyoruz. Bu bilincin içinde bizim galaksiler diyorum, özür diliyorum. Gezegenler var, yıldızlar var. Bazen bu enerjilerin içindeki belirli gezegenlerin ve yıldızların konumuyla bilinç farklılıkları yaşanılabiliyor. Belirli dönemlerde artabiliyor. Ve ben şuna çok inanıyorum. Gizlilikler Okulu'nda böyle bastıra bastıra söylediğim bir şey bu. 2020 yılından sonra çok büyük bizler bir bilinç değişimine girdik. Bu 2012 yılında başladı ve 8'lik dönemlerle gerçekleşiyor. Farkındaysanız 2020 yılında Covid değil sadece. Covid'den önce de başladı bu. Tabii. Herkes spiritüel enerjilere meraklı, herkes de bir Hatta bilinç streşi 2012'de hemen oldu. hatırladığım şey var, işte Maya takvimi bitiyor, işte dünyanın sonu geliyor. Haklılardı, haklılardı. Türkiye önemli noktalardan biriydi. Bir devir kapandı. Neden Şirince'ydi? Evet, Şirince. Uyanışın Anadolu'dan olacağını defalarca söylediğimiz bir kavram. Benim şahsi görüşüm 2028'den sonra hep böyleydi bu. Uyanış Anadolu'dan olacak. Evet. Sekmet'le olacağına inanıyorum. Dediğim gibi bu tamamen benim rüyalarda gördüğüm bir enerjiydi. Hatta 12. görev grubunda vardın diye hatırlıyorum Evet, sen varım. de. Orada 12. görevde var. evet, Aslan yeni ayı olduğunda ben çok kötü bir rüya görmüştüm ve bunu gruptan atmıştım. Hani kötü, hani ne kadar kötü. Rüyamda yer yarılıyor ve yerden Metehan çıkıyor, yerden kurtlar çıkıyor, yerden Sekmet çıkıyor ama Sekmet yeri yakıyordu. Diyordu ki ben geldim. Ve ben de Sekmet'e kızıyordum. Ama yurdumu mahvederek geldin. Niye her yeri mahvettin? Zeytin tarlalarını görüyorum, yerin yıkıldığını görüyorum. Bu gerekliydi benim uyanmam için diyor ve deprem maalesef Aslan Dolunay'ında oldu. Bir sonraki Aslan Dolunay'ında gerçekleşti ve Aslan nedir? Sekmet'in enerjisidir. Tabii ki de eğer kırdığım, üzdüğüm 5 biri varsa Şubat buradan evet özür depremiydi. dilerim. Çünkü birçok insan çok canını kaybetti. Çok kötü Tabii ki. günlerdi bizler için. Hepimiz için. O öyle bir rüya görmüştüm ve bu rüyanın mesajının birebir olduğunu daha sonra gördüm. Peki benim zihnim bunu nereden biliyor? Yine rüyalar aracılığıyla bilinç değişikliklerinden mesaj alıyor diyelim. Kesinlikle hocam. Bu çok çok etkileyici bir hikaye. Şimdi bir de bizim programımızda şöyle bir şey var. Mekan değiştiriyoruz. Bugün de öyle. Hatta sana da sordum nereye gidelim diye. Evet. Ne dedin? Ben Nereye kuzey gidiyoruz? ışıklarına gidelim dedim. O zaman Kuzey Kutbu'na gidiyoruz. Kuzey ışıklarını izlemeye. Ve Hilal Özsoy Di Pietro'yla kuzey ışıklarını izlemeye geldik. Nasıl ama? Neden kuzey ışıklarındayız? Çünkü kuzey ışıklarına geldiğimizde atmosferin basıncıyla beraber kuzey ışıklarının bir sesi de var. Sadece çok kuzeye gidildiğinde duyulabilir. Ve bu ses öyle kişiyi harekete geçiren bir ses ki kimi buna yerle göğün birleştiği noktanın sesi der. Bir de kuzey ışıklarının o yaydığı renkler frekansı yüksek olan renklerdir. Bir de görünmeyenin göründüğü bir enerji. Evet. Ve Değil mi? aslında güneş fırtınası. Güneşin geceyle birleştiği noktada aslında sekem açısından düşündüğünde solar bir fırtına çıkıyor ve o güneşin enerjisi karanlığı yarıp karanlığa rengarenk bir şölen izletiyor düşündüğünde. Çok etkileyici. Ve meditasyonda neden bunu kullanmak istedim? En karanlık günlerimize bile güneşin enerjisine davet edebiliriz. Ve yapmamız gereken tek şey var. Gözlerini kapat, şöyle derin bir nefes al. O enerjiye gir, kendini şöyle bir beraber Şimdi gidelim. nasıl yapıldığını izleyicilerimize gösterelim. Sen beni yönlendirirsin Tamam, hocam. omuzlarını düşür. Şöyle derin bir nefes al. Yüz kasların ifadesiz. Tam şu anda her şey olması gerektiği gibi. Güven, ruhuna güven, zihnine güven. Zihninden düşünceler gelsin, geçsin, izin ver. Her şey senin hayrına. Zihnin senin için, ruhun senin için. Ve kendini
o kuzey ışıklarının rengarenk ışınları arasında dans ettiğini imgele. O mor rengi, yeşil rengi, o dönüşen renklerle sanki ruhun dans ediyor. Yerliler ataların ruhlarının dansı demişlerdir buna. İnsanın karanlıkta parlayan ışığı demişlerdir. Şimdi geçmişte yaşadığın tüm üzücü anıları da gör ve o karanlığa bir ışık olarak her biriyle teker teker dans et. Tüm geçmiş anıları, tüm gözyaşlarına ışığı gönder. Karanlıkta hissettiğin, ruhunun karanlık gecelerde kaybolduğunu düşündüğün her bir parçana güneşin dansını gönder. O mor ışığının yüksek frekansını şimdi nefes olarak çek. Aldığın her nefes o kuzey ışığının o güzel rengi alıyorsun ve tüm hücrelerine gidiyor. Mor en yüksek frekanslı renktir. Ve sanki DNA'na gidiyor. O sarmallara dokunuyor. Ve bedenindeki tüm DNA'lar, tüm sarmallar dönmeye başlıyor. Derin derin nefes al, yavaş yavaş ver. İster sesli, ister içinden söyle. Buradayım, ruhumdayım, huzurdayım. Buradayım, ruhumdayım, huzurdayım. Şimdi bu enerjiyi derin bir nefes al. Şimdi bu enerjiyi sağlığına gönder, kalbine gönder, tüm organlarına gönder. Yüzüne, gözlerine gönder. İzleyenlere gönder. İzleyenler de diğer insanlara göndersinler. Işık paylaştıkça çoğalır. Bir mum diğer mumu yaktığında ışığından kaybetmez de ışıklar çoğalır. Işığını al, başkasına ver. O başkası başkasına versin. Ve tüm gökyüzü bu rengarenk şölen içinde dans etsin. Ve öyle de oldu. Ve öyledir. Ve de öyledir. Derin bir nefes al. Yavaş yavaş ver. Ne zaman hazır olursan gözlerini açabilirsin. Hiç acelemiz yok. Çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şimdi meditasyon konusuna Evet. gelelim. Meditasyon nedir ve meditasyonda ne olur aslında? Tamam. Meditasyon benim uzmanlık alanım diyebilirim artık. Hem yaptığım üniversite araştırmalarından sonra. Şimdi meditasyonun farklı farklı türevleri vardır. Meditasyon her şey olabilir. Örgü örmek de meditasyon olabilir. Televizyon izlemek de meditasyon olabilir. Meditasyonda ne olur? Az önce söyledim ya, şu an sen beni dinlerken beyin beta'da titreşiyor. İşte meditasyonda bu bilinçli zihin sustuğunda bizler böyle alfa, teta gibi daha az yoğunlukta olan beyin dalgalarına geçeriz. İşte 0 ile 0,2 Hz arası diyelim. Ve bu beyin dalgalarında zihin sustuğunda prefrontal korteks diyelim, beynin diğer bölgelerindeki sinyaller artabiliyor ve görüler gelmeye başlıyor. Bu görüler nereden geliyor? Yine bizim kendi sistemimizde, kendi bilincimizin bize mesajları gelmeye başlıyor. Eğer ki herhangi bir yönlendirme yapılırsa meditasyonlarda beynin o kanallarına yolculuk yapılıyor. Mesela ben sıklıkla frekans yükseltme meditasyonu yaptırırım. Atalar bağlantısı yaptırırım, bazen yıldız bilinçleri yaptırırım. Burada aslında ne yapıyorum? Kişilerin yine o beyin dalgaları değişerek, bilinçli beyni uyutarak kişinin kendi içine yolculuk yapmasına sebebiyet veriyoruz diyelim. Bu gerçekleştiğinde ne oluyor? Hani dedik ya, beyin her şeyi tarıyor, beyin her şeyi biliyor ve tüm kayıtları tutuyor. Sadece senin değil, hatta sadece senin atalarının da değil. Adem'in de 5 eli vardı, Havva'nın da 5 eli vardı. Hazreti Fatma'nın elinin DNA'sı ile insanın DNA'sı %99 küsur aynı. Bu ne demek? Bizler kodumuzda yaşamış olan tüm insanların bilgisine, bilincine sahibiz. Eğer ki insan bilinçli zihnini sesini kıstığında, ben bunu hep öğrencilerime şey olarak anlatıyorum. Yani düşünün ki 2 tane müzik çalıyor. Biri, ama zihnimizin sesi her zaman daha çok açık. Zihni şey yaptığında ne oluyor, azalttığında?
ruhunun sesi, kendi bilinç sisteminin sesi artmaya başlıyor. Aslında yaptığımız bu Hı hı. meditasyonlarda. Bir de mesela şu tip şeyler çok duyuyorum. Meditasyondan korkan oluyor. Evet. Örneğin diyor ki işte meditasyon dendiğin, hani Recep İvedik filmlerinde bile olur ya, bu ne der, benim der zihnim uyumuyor der, işte giremiyorum, aklıma başka şeyler geliyor. Ya da meditasyon yaptığımızı söyleyince siz nasıl yapıyorsunuz, ben yapamıyorum filan. Çok güzel. Yani bu nasıl oluyor, buna nasıl alışmalı kişi? Neden Çok buraya teşekkür giremiyor? ederim. Bu soru bana da çok sık geliyor. Çünkü beynimiz bizi korumak üzere programlandı. Beynin tek bir amacı var, sen yaşamda kal. Beyin o kadar sesi yüksekse ve kişi buna alıştıysa ses susmaya başladığında beyin tam tersi çıldırıyor. Hayır ben buradayım, hayır beni kapatamazsın gibi sana daha çok kortizolu veriyor. Sana tüm o kötü hormonları salgılıyor ve sen tetikte oluyorsun daha çok. Bu kas yapmak gibi. Yapa yapa alışılıyor. Ve çok önemli bir nokta var. Meditasyonla ilgili en bilinen yanlışlardan biri. Kişi zannediyor ki 15 dakikalık meditasyonun 15 dakikasında uçacak. Bu öyle bir şey değil. 15 dakikalık bir meditasyon yaparsın ve zihnin saliselik bir anda o titreşimi yakalar. Çünkü zaman kavramı bilinçli zihne ait. Ve o zaman kavramında bedeninde böyle şey olur, kişinin titreşim olur, böyle bir ürperi gelir. İşte o ürperi anında her şey şoklanır bedene. İşte meditasyonlarda bu yüzden ben hep şey derim, kal. Savaşıyorsan bile kal. Çünkü öyle bir an diyelim, zaman demeyelim, öyle bir an olur ki kişi o anın içinden bir bağlantı kurar ve bu yavaş yavaş büyüyen bir bağ olacaktır. Zihnimizin susmasını beklemek zorunda da değiliz. Sadece sesini kıssak yeterli. Evet, çok güzel söyledin hocam. Gerçekten çok teşekkür ederim. İlmine sağlık, bilgine sağlık, bizlerle paylaştığın için ve bugün yayında izleyicilerimizle paylaştığın için kalpten teşekkür ediyorum. Bütüne ışık ve şifa olsun diyorum. Tüm duam bu. Kim izliyorsa umarım duymak istediği bir şeyi duydu ve ruhuna güzel bir ışık oldu. Ben de beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Sağ olun. Ve sizler de kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Zaten bugün sözlü geçen makaleleri de açıklama kısmına ekleyeceğiz. Oradan ilgilenenler okuyabilirler ve nasıl içerikler görmek istiyorsanız yazarsanız ve aynı zamanda dediğim gibi bize destek olursanız da yorumlarınızla, paylaşımlarınızla bu bizim emeklerimizin de karşılığını bulması açısından, alma verme dengesi açısından önemli olacak diyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.